Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere balon gibi kabaran, puf puf, yumuşacık, şahane bir balon bazlama tarifimle geldim. Gerçekten muhteşem oluyor. Tarifimi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ve sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifimin yapım aşamalarına geçiyorum. Bazlamanın hamuru için uygun bir yoğurma kabına 1 su bardağı ılık sütümü ilave ediyorum. Daha sonra 1 su bardağı ılık suyumu da ilave ediyorum. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 250 milim su bardağıdır. 1 paket yaş mayayı da ilave ettikten sonra 1,5 çorba kaşığı kadar toz şeker ve 3 yemek kaşığı kadar da zeytinyağını ilave ediyorum. Zeytinyağı yoksa sıvı yağ da kullanabilirsiniz aynı ölçülerle. Maya ve şeker eriyinceye kadar çırpıcı yardımıyla karıştırmaya başlıyorum. Bu aşamada suyunuzun ve sütünüzün mutlaka ılık olmasına dikkat edin. Aksi takdirde mayanız aktifleşmeyebilir. Maya ve şekerin erimiş olduğundan emin olduktan sonra azar azar un ilavesi yaparak hamurumu yoğurmaya başlıyorum. 1,5 tatlı kaşığı kadar tuz ilavesinde bulundum. Hamurumuz ele yapışan orta yumuşaklıkta bir hamur olması gerekiyor. Bazlamalarınızın yumuşacık olmasını istiyorsanız hamurunuzun kıvamı gerçekten çok önemli. Hamurunuz ne kadar yumuşak olursa bazlamalarınız da bir o kadar yumuşak olacaktır. Tarifimde toplamda 6 su bardağı un kullandım. Ununuzun miktarı ununuzun kalitesine göre, malzemelerinize göre değişkenlik gösterebilir. Dediğim gibi azar azar un ilavesi yapın lütfen. Hamurumu yoğururken beni tam da buraya kadar izleyen siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında herhangi bir fikriniz varsa bunu benimle yorumlar kısmına yazarak paylaşabilirsiniz. Ayrıca tarifimde kullanmış olduğum tüm malzemeleri videomun altındaki açıklamalar kısmına ölçüleri ve miktarları ile birlikte ekleyeceğim. Oradan bakarak da tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. Videoda da gördüğünüz gibi hamurumu yeteri kadar yoğurdum ve toparladım. Hamur kabından istenilen miktarda sıyrılıyorsa eğer hamurunuzun kıvamı tamam demektir. Hamurumu iyice yoğurduktan sonra streçle kapatıyorum üzerini. Ortam sıcaklığına göre 1 saat kadar hamurumu mayalandırılması için bu şekilde beklettim. Yumuşak bir kıvamda olduğu için öncelikle hamur kartıyla en başta bir hamurun havasını alıyorum. Öncelikle masama biraz un serptikten sonra hamuru masaya alıyorum. Hamuru bir miktar toparladıktan sonra hamur kesme aparatıyla hamurları parçalara böleceğim. Yapmış olduğum tarifte toplamda 8 tane bazlama elde ettim. Siz dilerseniz bu sayıyı azaltıp çoğaltabilirsiniz ama 10 tanenin üzerine çıkmanızı tavsiye etmem. Aksi takdirde bazlamalarınız çok ince lavaş kıvamında olur. Biraz da sertleşebilir. O yüzden en fazla 10'dan fazlayı geçmeyin. Hamur ile yapışan bir kıvamda olduğu için ara ara elinizi çok hafif unlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hamurumun kıvamı gerçekten çok güzel. Bezeleri ayırırken bile hamurumda kabarcıklar çıkıyor. Bu hamurunuzun çok güzel bir şekilde yoğrulduğu anlamına geliyor. Tüm hamurları bu şekilde bezeledikten sonra üzerine temiz bir bezle örtüyorum. Üzerlerinin kurumaması için. Bir tane bezeyi aldım. Masamın altını hafifçe unladıktan sonra hamurumu da üzerine aynı şekilde unladıktan sonra merdane yardımıyla tavamın büyüklüğüne göre açmaya başlıyorum. Hamurunuzu çok da fazla unlamanızı tavsiye etmiyorum. Hamur yeteri kadar büyüttükten sonra ellerinizle hamuru çırpabilirsiniz üzerindeki unları. Bu şekilde tüm bezelemiş olduğum hamurları merdane yardımıyla açıyorum. Bazlamalarımın tamamını bu şekilde açmaya devam ettim. Dilerseniz temiz bir örtünün üzerine de bırakabilirsiniz. Tüm bazlamalarımı bu şekilde hazırladıktan sonra tavamı ocağıma aldım. Tavam yeteri kadar ısındıktan sonra
Bu kısmı çok önemli. Mutlaka tavanızın yeteri kadar ısınmış olduğundan emin olun. Orta ateşte bazlamalarımın hepsini bu şekilde pişirmeye devam ediyorum. Koymuş olduğum hamur ve hamurun üstü biraz kabarmaya, baloncuklar çıkmaya başladıktan sonra hemen diğer tarafına çeviriyorum ve ellerimle sürekli tavanın etrafında döndürerek hamuru, ısının eşit miktarda hamurun her tarafına gelmesine dikkat ediyorum. Hamuru tavaya bıraktıktan sonra hamuru kendi halinde bırakmayın. Sürekli el hareketleriyle hamuru çevirin. Bu şekilde çevirdikten sonra zaten hamur yavaş yavaş kabarmaya başlayacaktır ve balon şeklini almaya da başlayacaktır. Bu şekilde balon gibi kabardıktan sonra hemen diğer tarafını çeviriyorum. Ocağımın ateşi orta ateşte. Ne çok yüksek ne de çok kısık ateşte pişirmenizi tavsiye etmiyorum. Ara ara ısı ayarını kontrol ede pişirebilirsiniz. Hemen ikinci hamurumu da tavama yerleştirdim. Gördüğünüz gibi hemen kenarlardan baloncuk çıktı. Hemen diğer tarafına çeviriyorum. Gördüğünüz gibi el hareketlerimle kendi ekseni etrafında sürekli döndürüyorum. Bu şekilde döndüre döndüre, çevire çevire balon gibi olmasını bekliyorum. Bazlama yapmanın en önemli püf noktalarından bir tanesi hamurun kıvamı gerçekten çok önemli ve pişirme aşamaları da gerçekten çok önemli. Gördüğünüz gibi sürekli çevire çevire bazlamalarımı pişiriyorum. Dilerseniz ölçü miktarını artırarak da buzluğunuzda muhafaza edebilir. Kullanacağınız zaman tavada 1-2 çevirip ısıttıktan sonra da tüketebilirsiniz. Gerçekten yapılışı da çok kolay ve gerçekten de çok lezzetli bir bazlama tarifi. Umarım sizler de tarifimi dener ve beğenirsiniz. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, kanalıma hala abone olmadıysanız kanalıma şu an ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen yanındaki bildirim zilini açarak da yeni yapmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Tarifimi şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun, kolay gelsin. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.